Merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Umarım gününüz iyidir ve güzeldir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlere çok muhteşem bir tarifle geldim. Buzlu kurabiye tarifini yapacağız. İster 5 dakikada karıştırıp hemen pişirin, ister pişirmeden derin dondurucuya atın ve bir ay sonra pişirin. Lafı uzatmadan tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Bismillah diyerek tarifimize başlayalım. 250 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri ilave ettim ve bir adet yumurta ilave ediyorum. Bir spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Eğer pudra şeker elinizde yoksa şu anda bir su bardağı normal şekere bir yemek kaşığı nişasta ilave edip güzel bir şekilde mikserden karıştırırsanız pudra şeker elde edebilirsiniz. Malzemelerimiz güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine hemen bir paket vanilya ilave ediyorum. Ve unumu azar azar ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ve yarım paket kabartma tozu kullanıyorum. Un miktarı sizlerde değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra spatulam ağırlaşıyor ve karıştıramıyorum. Temizliyorum, hemen elimle yoğurmaya başlıyorum. Aslında kurabiye hamurunu fazla yoğurmamıza gerek yok. Sadece toparlamamız yeterli geliyor. Hamur biraz daha yumuşak geldiği için arkadaşlar biraz daha un ilavesi yaptım. Sonra un kaybolana dek yoğurdum. Sizler için bir kıvamını da göstereyim. Hamurun kıvamını çok yumuşak yapmayın. Pişerken çok yayılma olacaktır. Çok da sert yapmayın arkadaşlar. Bu sefer de kurabiyelerimiz sert olur. Normal yumuşak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettim. Gerçekten fıstık gibi bir hamur oldu. Hamurumu hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Ve toplamda 4 parçaya böleceğim arkadaşlar. 4 çeşit kurabiye yaptığım için ben bölüyorum. Dilerseniz bir çeşit de yapabilirsiniz. Tamamıyla isteğinize bağlıdır. Bu arada sesim biraz kısık çıkıyor. Kusura bakmayın, hastayım. Eşit yapmaya çalıştım. Elimle geldikçe sonrasında yuvarlak bir şeklini veriyorum. Ve hafif bir şekilde bastırarak iç malzemelerini ilavesini yapıyorum. Bir tanesini damla çikolatalı yaptım. Ve bir tanesini üzüm ve cevizli yaptım. Üzümlerim çok büyük olduğu için birazını kestim arkadaşlar. Sonrasında 2 tatlı kaşığı ceviz ilave ettim. Ve bir tanesini kakaolu yapacağız. 1 tatlı kaşığı kakao kullandım. Ve 3 tatlı kaşığı ceviz kullanıyorum. Ve vanilyasını da birazdan sizlere göstereceğim nasıl yaptığımı. Hemen bunları hızlı bir şekilde toparlıyorum. Hamura yedirmeye çalışıyorum. Tabi bu arada dilediğiniz iç malzemeleri kullanabilirsiniz. Sizin tamamıyla isteğinize bağlıdır. Benim evimde bu malzemeler bugünlük bulunuyordu. Değerlendirmek istedim. Eminim ki sizler de daha güzelini yapacaksınız. Hemen kakaolusunu da güzel bir şekilde toparlıyorum. Hamura tamamıyla kakao yedirmeye özen gösterelim lütfen. Gerçekten bu 4 çeşit birbirinden güzeldi arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen sizlere vanilyasını da göstereyim. Altına bir streç filmi serdikten sonra hafif bir şekilde açmaya başlıyorum. Çok fazla açmamıza gerek yok. 1 yemek kaşığı şekere yarım çay kaşığı tarçın ekledim ve ikisini güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ve her tarafına gelecek şekilde serptim arkadaşlar. Şimdi hemen normal role şeklinde sarıyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ama dilerseniz sade de bırakabilirsiniz. Tamamıyla sizin isteğinize bağlıdır. Güzel bir şekilde rulo şeklini veriyorum arkadaşlar. Burada size önemli bir püf nokta vermek istiyorum.
Eğer buzlukta uzun bir süre saklamak istiyorsanız arkadaşlar, sıkı bir şekilde, yani hiç hava almayacak şekilde sarmamız gerekiyor. Böylece gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Şimdi hemen üzümlü kurabiyemizi de sizler için bir göstereyim. Aynı şekli veriyorum. Rulo şeklinde yapıyorum. Gerçekten bu kurabiye tarifi kurtarıcıdır arkadaşlar. Özellikle aniden misafir gelirse hemen buzluktan alıp pişirebiliyoruz. Hiç sorun olmuyor. Görüyorsunuz, hepsini kolay bir şekilde hazırladık. Hiç zamanımız bile almıyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir tahta yardımıyla buzluğa kaldırıyorum. Bu arada sizler için bir önemli püf nokta paylaşmak istiyorum. Buzluğa kaldırırken dümdüz bir tabak kullanmanız gerekiyor. Ben tahta kullandım. Aksi halde güzel bir şekil almayacaktır. En azından tahtayla birlikte 40 dakika bekletin buzlukta arkadaşlar. Sonrasında tahtamızı alabiliriz. Ben bir gün boyunca kurabiyelerimi beklettim buzlukta, görüyorsunuz. Hiçbir şey olmadı. Ve kesme aşamasına geçiyorum. Çok ince kesmeyelim arkadaşlar. Kurabiyelerimiz kuru olacaktır. Çok fazla da kalın, aşırı kalın da kesmeyelim. Yaklaşık bir parmak ölçüsüyle arkadaşlar kestim hepsini. Buzluktan çıkardıktan sonra yaklaşık bir 3 dakika beklettim. Öyle kesmeye başladım arkadaşlar. Çok aşırı fazla beklemenize hiç gerek yok. Şimdi hepsini kestim ve bitirdim. Tepsime diziyorum. Ben yağlı kağıt kullandım. Eğer tepsinizde yapışma oluyorsa mutlaka yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Toplamda 2 tepsi çıktı arkadaşlar. 180 derecede önceden ısıtılmış. Yaklaşık 20 dakika da pişiyor. Fırından fırına değişiklik gösterir. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin. Görüyorsunuz ki arkadaşlar, hiç şeklini kaybetmemiş, gayet güzel bir şekilde kurabiyelerimiz pişmiş. Gerçekten ama gerçekten lezzeti anlatılmazdı. Mutlaka deneyin ve yorum kısımlarına bırakmayı unutmayın. Eminim ki inşallah sizler de güzel bir sonuç elde edersiniz. Önce Allah'a, sonra bir tarife çok güveniyorum. Görüyorsunuz, asla hamurlaşma falan yok. Kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Özellikle videomun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.